Merhabalar herkese, ben Kanvasından Levent Öncü. Başka bir ekipman incelemesiyle karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Hario'nun Elektro Solo ürününü, Hario'nun değirmenlerini nasıl elektrikli hale dönüştürdüğünü göstermiştim. Ve Komandante içinde bir adaptör olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bu incelemede ise Elektro Solo'nun Komandante ile beraber nasıl kullanıldığını, avantajlarını ve dezavantajlarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yine Elektro Solo'nun kısa bir tanıtımını yapacağım ve ardından da beraber öğütmeye geçebiliriz. Elektrosolo temel olarak bir elektrik motoru ve şarjlı bir lityum pille çalışıyor. Şarj ettikten sonra yaklaşık olarak pili 1 hafta 10 gün kadar gidebiliyor. Bu da sizin tabii ki kullanımınıza bağlı. Üstündeki on tuşuna basılı tuttuğunuz sürece öğütüm yapıyor. Yine buradaki göstergesi sayesinde pil durumunu anlayabiliyorsunuz. Yani şu anda tam full pili şarj edilmiş durumda. Altındaki bu kısımsa bir tornavidaya benziyor aslında ve değirmenlerin mil kısmına geçirebiliyorsunuz ve bu sayede de öğütebiliyorsunuz. Komandante için ayrı bir adaptör geliştirilmiş. Öncelikle komandante için bu adaptörü yerine takmanız gerekiyor. Çünkü bu komandantenin miline özel yapılmış bir şey. Ve ayrıca yine komandante için yapılmış basit bir plastik adaptör var. Bunu da komandantenin üst kısmına yerleştirmeniz gerekiyor. Buradaki komandantenin 3 koluna bu şekilde oturttuğunuzda artık değirmeniniz Elektrosolo ile kullanıma hazır hale geliyor. Yani bu şekilde yerleştirerek artık komandantenizi elektrikli bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sırayla öğütümleri yapacağım. Öncelikle manuel ve daha sonra da Elektrosolo ile hem filtre hem de espresso ayarlarında 10'ar gram çekim yapacağım. Şimdi ise Elektrosolo ile aynı ayarda öğütmeye başlıyorum. Adaptörü taktım. Elektrosolo'yu da taktım. Ben Elektrosolo ile öğütürken buradan biraz sabitliyorum. Daha az titreşim olmasını umuyorum. Şimdi başlıyorum. Filtreden sonra şimdi de 10 klikle öğüteceğim. Önce sıfır ayarını yapalım. Evet, şu anda 10 kliğe getirdim. Ve haznemi de şeffaf hazneyle değiştirdim. Belki biraz daha rahat görürüz. Şimdi öğütmeye başlıyorum. Değirmeni olabildiğince dik tutarak öğütmeye çalıştım. Elektrik Solo ile aynı ayarda, yani komandante 10 klikte öğütmeye başlıyorum. Yine çekirdeklerimi yerleştirdim. Adaptörümüzü taktım. Ve şu anda elektrik Solo'yu taktım ve öğütüme aynı ayarda başlıyorum. Öğütüm bitti. Hiç sallamaya gerek kalmıyor. İçindekilerin hepsini öğütüyor. Bir de size sadece şunu göstermek istiyorum. Elektrik Solo ile öğüttüğünüzde hazne kımıldamadığından merkez kaç kuvvetinin etkisiyle çekirdekler bu şekilde yan tarafta toplanıyor ve ortada da kuş yuvası gibi bir boşluk oluşuyor. Bu çok normal çünkü müdahale etmiyorsunuz. O yüzden daha homojen bir öğütüm sunuyor. Şöyle yaptığınızda ise yine tekrardan bu şekilde kahveyi görebiliyorsunuz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de popcorning olup olmadığı. Bunu şu an göstermeye çalışacağım ama biraz zor olacak. Çünkü ışık çok yeterli olmuyor. Bir de elle tutmam gerekecek. Ürünle ilgili öğütüm testlerimizi bitirdik.
hem elle hem de Elektrosolo ile beraber filtre ve espresso ayarlarında öğütüm yaptık. Gördüğünüz gibi Elektrosolo ile süre gerçekten kısalıyor ve zahmetsiz bir şekilde öğütebiliyorsunuz. Elektrosolo'nun hızı saniyede 3,5-4 kez gibi. Yani bu Hario'nun web sitesinde ya da ürünün kutusunda yazmıyor. Ama Hario ile de konuşmalarımdan anladığım bu ürünün devri 250 RPM civarında. Yani bu da saniyede 4 kez çevirmek anlamına geliyor. Elle de öğüttüğünüzde saniyede 3 keze yakın öğütümler yapabiliyorsunuz. O yüzden ben de denemelerimde hızlı çevirmeye gayret ettim. Bir de popcorning, yani bu mısır patlama gibi çekirdekleri koyduğunuzda etkisi var mı yok mu? Bununla da ilgili bir video çektim. Yorumunu size bırakıyorum. Yani öğütüm sırasında kahve çekirdekleri dışarı çıkmadı, fırlamadı. Makul bir derecede olduğunu düşünüyorum. Yani 4 kere dönen saniyede bir ürüne göre yine de makul olduğunu düşünüyorum. Yani hızı çok fazla değil. Şimdi en çok sorulacak soruya gelmek istiyorum. Bu ürün benim komandanteme zarar verir mi? Bu ürünü nasıl kullanmalıyım? Yani şimdi çekirdekler yüklü bir şekilde öğütüm yaptığınız için bıçaklara evet, hani normalde öğütmekten biraz daha fazla yük binecektir. Bu bir gerçek. Ama komandantenin kesicisi çok yüksek kuvvetlere dayanacak şekilde üretilmiş ve öğütücüde bir hasar olma, deformasyon olma ihtimali düşük gibi duruyor. Fakat yine de bu konuda firmalardan gelecek açıklamaları beklemek gerekiyor. Hani bu konuda ben bir yorum yapamıyorum. Seri üretimde şu anda var mı, ne zaman satılacak, o bilgileri bilmiyorum. Ve garanti konusunda da sanırım Hario'dan ya da Comandante'den gelecek olan, eğer gelirse, açıklamaları beklemek gerekecek. Elektrosolo genel anlamıyla beğendiğim bir ürün oldu. Hem kullanışlı, hem kullanımı kolay, hem taşınabilir, hem de şarj ile çalışması gayet iyi özellikleri. Bunun dışında günün temposunda yorulduğunuzda bazen öğütme gücünüz kalmıyor. Özellikle espresso ya da Türk kahvesi tüketiyorsanız öğütmek biraz zaman alabiliyor. Bu tarz konularda da biliyorsunuz son zamanlarda yapılan yeni ürünler de var. Bir tanesi yerli bir girişim olan Motordante, diğeri ise God Story. Yani farklı farklı el değirmenlerini motorize etmeye yönelik çalışmalar var. Hario da bu konuda güzel bir ürün geliştirmiş diyebilirim. Yani genel anlamıyla beğendiğim, kullanımı kolay, basit bir ekipman olmuş. İyileştirme yanları var mı? Evet. Yani şimdi burada sürekli bu şekilde basılı tutarak öğütmek zor bir şey değil. Evet, ama herhangi bir switch, yani bir anahtar yapılarak basıldığında çalışan, basıldığında kapanan bir şekilde yapılabilirmiş. Bu ürünle ilgili güzel bir iyileştirme olurmuş. Bunun dışında ürün 300 gram. O yüzden hafif ve ele de oturuyor. Çantanıza koyup gidebiliyorsunuz. USB aracılığıyla şarj edilmesi de büyük bir avantaj. Bunu çantanıza koyup gidebilirsiniz. Adaptör konusunda ise adaptörü koyduğunuzda biraz bir boşluk var. Ve Elektrosolo'yu da koyduğunuzda yine şöyle hareketler var. Yani benim ya bir yandan da mühendis olarak gözlemim ya da iyileştirme önerilerim şu olabilirdi. Ben kullanırken etrafına çift taraflı bir bant çektim ve buradaki hareketi kısıtlamaya çalıştım. Yani koyduğumda şu hareketi görmedim. Belki bunun çapı biraz daha genişletilebilir. Yine aynı şekilde Elektrosolo'yu takıp çalıştırmaya çalıştırdığınızda şu hareket oluşuyor. Yani büyük ihtimalle mile, yani biraz yük biniyordur. Tabii ki de bu Hario mühendisleri çalışmıştır, tasarımını yapmışlardır. Ya da bu ürün prototip olduğu için belki iyileştirmeler yapılacaktır. Ama ben olsam şuradaki ölçüyü biraz daha yükseltirdim ki tutarken hareket daha da kısıtlansın. Hem biraz daha daraltıp biraz daha yükselterek hareketi kısıtlayabilirdim. Yani bunun dışında da farklı bir şey görmüyorum. Hani adaptör kısmında bu tarz iyileştirmeler yapılabilir. Elektrosolo'da ise bir tane anahtar koyularak açma kapama fonksiyonu yapılabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım Comandante ile kullanımı hakkında bir fikir elde edinmişsinizdir. Yorumlarınızı yine videonun altına yazabilirsiniz. Perşembe saat 21'de kahve masası olarak Pepuk Kahve ve Teyyarden Kahve Instagram hesaplarına sizleri bekliyoruz. Ayrıca YouTube kanalımıza da abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Çok teşekkürler, iyi günler.